Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul'un 5. ve son gününden herkese merhaba. Türkiye Tanıtım Grubu'nun desteğiyle bu sezon ilk kez dijital olarak gerçekleşen moda haftamızın aynı zamanda 15. sezonunu kutluyoruz. Bugün gün boyu birbirinden keyifli defile ve söyleşilerle canlı yayınlarda birlikte olacağız. İlk konuklarım moda tasarımcısı Ceren Ocak ve stylist Oğuz Erel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Gerçekten çok etkileyici bir defile sunumu ve ayrıca Oğuz'un yönettiği çok etkileyici bir videoyla giriş yaptık. Evet. Koleksiyona gelmeden önce ben aslında bu sezon hep birlikte ilk kez deneyimlediğimiz bu dijitalleşmeyle ilgili genel yorumlarınızı almak istiyorum. Çünkü aslında hepimiz biraz daha geleneksele alışkınız. Kesinlikle. Hepimiz backstage'lerde işte sokak modası, işte defile alanlarında koşturmaya alışkınız. Özellikle Oğuz senle birlikte bütün moda haftalarında çokça Birlikte. deneyimimiz var bu konuda. Ama bu sezon çekimleri çok daha öncesinde yapılmış defile sunumlarını dijital olarak ilk kez sunuyoruz ve ilk kez deneyimliyoruz. Nasıl yorumlarsınız bu süreci? Ya benim için aslında oldukça keyifli bir süreç oldu. Yani dijital artık bütün dünya dijitalleştiği için ve ulaşabileceğimiz kitle açısından çok daha geniş, Sınırsız. evet sınırsız bir kitleye hitap ediyoruz. Evet. Tabii ki o yayınlandığı anda yani defile yapıldığı anda direkt dönüşleri almak çok güzel bir şey bir tasarımcı adına ama bu da ayrı bir keyif oldu. Ben gayet memnunum. Yani dijital dünyaya çok sıcak bakan bir insan değilim, bir tasarımcı değilim aslında ama bu şekilde hoşuma gitti. Sanıyorum bundan sonra da böyle devam edecek. Evet, onu da soracağım aslında. Çünkü hepimiz şu an bu sezon tüm bu yaşananların ardından çok da öngörülemeyen şeylerle karşılaşıyoruz. belirsizlik. Ama evet, ama çok da güzel bence bu sezon adapte olduk. Hani globalde hala işte düşünülüyor nasıl olacak bundan sonrası vesaire diye. Biz hiç vakit kaybetmeden bunu yakalayarak bence çok başarılı bir adım attık. Bundan sonrası için ne öngörüyorsunuz? Aslında evet, ben de dijitalin her ne kadar daha gelenekselden biraz daha alışılmamış Biz de olduğuna buraya inansam da gelmeden önce arabada aynı şeyi konuşuyorduk. Hani dijitale aslında evet bir anda adapte olduk ama Evet. bu dijital gidişten çok memnun muyuz ya da işte korkularımız var mı diye birbirimizi sorguluyorduk. Aslında şöyle, ben de gelenekselciyimdir bilirsin. Hani birlikte o moda haftalarının koşturma süreci vesaire bizim için aslında bir yandan duygusal yanı da olan şeyler ve ambiyansı solumak, markaları gerçekten anlayabilmek için showroomlarına gidip o ürünlere dokunmak, yani moda haftasını ciddi anlamda yaşamak bizim için çok önemli. Özellikle moda editörleri için, yani basında çalışan Evet. insanlar için. Şöyle bir durum var, sonuçta insanoğlu dijital bir varlık değil, yani bir hologramdan ibaret değiliz. Dolayısıyla hani dokunma, koklama, birazcık daha deneyimleme olaylarına daha hani insan olduğumuzu hissediyoruz aslında. Bu gidişat birazcık korkutuyor tabii ki. Her şeyin bu kadar kolay dijitalleşebilmesi, bizim de insanoğlu olarak buna çok kolay adapte olabilmemiz, belirsizlik içerisinde bunu çok düzgün yapıyor olmamız bir yandan tabii korkutuyor. Bu işin sonu nereye gider diye düşündürtüyor. Ama tabii ki ben birçok markanın da hani ben dijitalleştim bundan sonra işte moda haftalarıma izleyici çağırmayacağım, sadece dijitalden yürüyeceğim diyeceğini düşünmüyorum. Zaten bazı markalar bununla ilgili açıklamalar da yaptılar. Chanel gibi büyük moda devleri. Dolayısıyla bakalım, heyecanlıyız. Aslında net bir cevabı yok sorunun ama Evet, aslında bence göreceğiz. bu dengelenecek. Çünkü bu dijitale de günümüzde ihtiyaç olacak. Tüm bu yaşananlardan Tabii. deneyimlediklerimiz kadarıyla. Çünkü bu kadar bir süre daha en azından sosyalleşmek çok mümkün olmayacak. O yüzden buna adapte olmak, bu tarafın yaratıcılığını da deneyimlemek bence çok keyifli. Bunu yakalamak çok büyük bir başarı. Ama tabii ki ilerleyen süreçte biraz daha gelenekseli de katarak onu dengelemek en doğrusu olacak. Umarım öyle olur. Başarabiliriz. Ama yine de biz bu sezon dijital olarak bu moda haftasını gerçekleştiriyor olduğumuz için ben kendi adıma çok mutluyum ve globalde de birçok farklı ülkeye örnek olacağını düşünüyorum. Şimdi gelelim koleksiyona. Çok farklı kumaşlar kullanılmış, çok pardon. Asimetrik kesimler var, işte kabarık kollar var. Aksesuarın gücü gerçekten çok öne çıkıyor, zincirler vesaire ve biraz 90'lar esintisi görüyorum ben. O street style'ın gücünü. Biraz yaratım sürecini senden dinlemek istiyorum. Çünkü
kapandığımız bir sürecin ardından çıkan bir koleksiyon anladığım kadarıyla. Sendeki yansıması, o yaratım süreci nasıl gelişti? Yani şöyle, aslında kapanmadan önce başladığımız, hazırlıklarına başladığımız bir koleksiyondu. Kapandıktan sonraki kısımda birazcık tabii ki hepimizi etkiledi ve şekillendirdi. Genel olarak yani yaratım sürecinde aslında benim hiçbir, yani genellikle koleksiyonlarımda şundan esinlendim ya da bundan esinlendim gibi çok net konularım yok. Yani bir kadın tipim var, bu güçlü bir kadın, hayatın içinde yaşayan bir kadın. Stil sahibi bir kadın. Evet, stil sahibi bir kadın ve o kadını her sezon bir şekilde görüyoruz. Bu sezon birazcık daha sokağa indirmeye çalıştık. Daha street style bir koleksiyon oldu. Daha giyilebilir parçalar olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde ilk defa denim kullandım. Yani ben daha çok deri gibi, denim Evet, gibi, sen daha deriyle sert, evet, kumaşları, form verebileceğim kumaşları kullanmayı seviyorum. O yüzden yani ilk defa denim kullandım, desen kullandım. Denimle deriyi birleştirdim. Deriden hiçbir şekilde vazgeçemiyorum, çok seviyorum. Evet, Böyle zaten 20 look'tan oluşan bir koleksiyon, 35 parça. evet. Bu süreçte de işte birazcık böyle mistik detaylar var tabii. Charm'larda gördüğümüz Evet, şeyler var. Belki hepimizi etkiledi bu süreç. Onu da Charmların ucunda semboller var. semboller var, aynen. Evet, O o şekilde mistik ortaya güç çıktı. hepimizi Evet. etkisi altına alacak gibi Aynen. görünüyor. Ben hangi birini giysem acaba bir sonraki şeyde onu planlamaya Hepsi çalışıyorum çok şu anda. Oğuz, sana sormak istiyorum. Koleksiyonla karşılaştıktan sonra aslında styling süreci senin kafanda nasıl başladı? Şöyle, ben ilk koleksiyonla çizimler üzerinde karşılaşıyorum. Yani Ceren'e gittiğim zaman showroom'unu açıyor ve ben bunları çizdim, ne diyorsun diye soruyor. Ve orada bu koleksiyon özelinde söylüyorum, çizimleri gördükten sonra gerçekten benim style etmeyi çok sevdiğim bir kadın tipi var. Asimetrik kesimler, Evet. keskin silüetler, birazcık daha stylingle de yükseltebileceğim parçalar. Genelde bu tarz net silüetleri styling yapmak birazcık daha eğlenceli oluyor. Çünkü daha da yukarı çekebiliyorsun. Ben tabii aksesuar aşığı bir insanım. Yani küpeleri çok seviyorum. Hal kullanmayı, işte belde kemerler vesaire. Bu sefer Ceren'in zaten koleksiyonlarını, ilk koleksiyondan bu yana bir etnik tarzı oluyor. Evet. O etnikliği de aslında aksesuarlarla çok güzel veriyor. İşte biz deniz kabuğu da kullansak onun etnik versiyonunu, bele işte deri bir kemer de taksak onun etnik versiyonunu yapıyoruz. Bu sefer aksesuarları bir tık daha yine sokakta giyilebilir moda uyarladık. Yine o etnikliği koruyarak işin içine biraz spiritüellik kattık. İşte Fatma Yanal'ın elinden tutun da at nalına kadar hani biz Türkler için çeşitli anlamlar ifade eden sembollerle bezledik diyebilirim. Sonuç olarak ben her bir modeli ve her bir outfit'i bütün olarak görüyorum ve her outfit üzerinde ayrı çalışıyorum styling anlamında. İçime sinmeyen bir tek outfit olmadı bu koleksiyonda. Yani benim tatmin olduğum bir koleksiyon oldu. Umarım izleyenler de beğenmiştir. Evet, zaten çok doğru şekilde yansıyor. İkinizin de tatmin Teşekkür olduğu ederiz. koleksiyondan. Teşekkür ederiz. Aslında siz uzun zamandır birlikte çalışıyorsunuz. Sen özellikle son dönemde koleksiyonlarına çok güçlü çıkışlar yapıyorsun. Geçen sezonda ben bizzat tanık olduğum yabancı konuklarımızın da çok beğendiği, Teşekkür işte ederim. senden giymek istediği, seni keşfettiği bir sezon olmuştu. Özellikle son dönemde yükseliş adım adım ilerliyor. Styling'e de çok önem veren bir tasarımcısın. Bu anlamda zaten koleksiyonun gücünü bir üst noktaya styling'in taşıdığını biliyor olman aslında o vizyonunu gösteriyor. Bence çok iyi bir match Oğuz'la birlikte bu gidişatınız ve her sezon gerçekten ben de heyecanla bekliyorum hangi aksesuarlarla style edilmiş diye. Bu sezon gerçekten zincir detayları, işte o 90'ların, o işte street style'ın, sosyal medyada da son dönemde gördüğümüz Tabii 90'lar yükselişte, ciciler, bellalar, cicilerin, bu bellaların 90'lardan stilini etkilenerek görebiliyoruz. O yüzden bence gerçekten o sokağa taşıma adımı çok başarılı Aslında olmuş. burada fotoğraf çekiminde de yine 90'lar esintisi var. Çünkü şu anda dünya artık buna kayıtsız kalamıyor. O Steven Meiser'lerin hani 90'lar 2000'lerin başı hani böyle esip gürlediği zamanlar aslında resmen tekrardan geldi. Bir sürü moda Evet, ama çok fotoğrafçısı da güçlü. aynı teknikleri kullanıyorlar. Dolayısıyla biz de bu fotoğraf çekiminde de çoklu kast yaparak aynı şekilde 90'lar vurgusu yaptık açıkçası. Evet, birçok detayda o esintiyi görüyoruz işte batik desende de vesaire. Peki
birçok farklı materyal de kullanılmış. İşte denimler, deriler vesaire dedik. Bu aksesuarlarla olan işbirlikleriniz söz konusu olmuş bu koleksiyonda. Yine başka markalarla bir işbirliğiniz söz konusu. Onu belirlemek konusunda nasıl bir adım attınız? Çünkü o da aslında zordur ya, başka bir markayla aynı şeye ismini yazdırmak vesaire. O konuda nasıl bir süreciniz gelişti? Ceren. Konuyu sana bırakıyorum. Evet, Şöyle- söz konusu olan markalar da bu arada son dönemde sosyal medyada da çok iyi. Evet, yani gördüğümüz, vizyonumuzla çok eşleşen başarılı. markalar aslında. Evet. Kesinlikle. Yani koleksiyonumuza uyan, vizyonumuzla eşleşen markalar. Onlarla bir işbirliği yapmak istedik. Onlar da kabul ettiler ve ben sonuçtan çok memnunum. Çünkü benim koleksiyonumu her parçanın biraz daha yukarı taşıdığına inanıyorum. Yani bu konuda Oğuz çok başarılı zaten. Yani ben bunları çizerken çok fazla stillendirip şöyle olmalı demiyorum. Orayı tamamen Oğuz'a bırakıyorum ve Oğuz kendi yönlendirmeleriyle koleksiyonu buraya taşıyor. Ya aslında tabii ki benim tasarımcılarla çalışırken en çok beklediğim şey bu süreçten sonra hani zamanlamayı da doğru kullanıp kendi aksesuar üretimlerimizi de yapmak. Evet. Şu anda Türk modası gerçekten yükselişte ve ciddi bir emek harcanıyor. Hani bu dijital moda haftası da gerçekten bizi dünyaya tanıtan güzel bir etkinlik oldu. Bu süreçte yükselişte olan moda markaları, hani Türk moda markaları dahil, hani ciddi şekilde aksesuar kısmına da hani yatırım yapacağını düşünüyorum. Bundan sonra aslına bakarsanız işbirliklerimiz azalacak diyebilirim. Direkt Hani bunun kendi, üzerine ekipler aksesuarlarını. kuruluyor. Aynen. Çok Bunun doğru. üzerine çalışılıyor. Bakalım. Süper. Peki ben koleksiyon yani defile videosunun ardından başka bir video daha izledik. Onu Oğuz senin yönettiğini, senin çektiğini öğrendim ve gerçekten bir kez daha arkadaşımla gurur duydum. Teşekkürler. Nasıl gelişti? Gerçekten çok çok başarılı görünüyor. Hem müzik hem efektler hem renk. O süreç nasıl gelişti? Şöyle, tabii ki bir 20 dakika süremiz var burada. Ceren Hoca'nın Spring Summer 21 videosunu tanıtabilmek için. Ve runway'in arkasından bir de hani bir tane daha fashion video, bizim daha sensimizin anlaşılabileceği bir fashion video çekmeye karar verdik. Açıkçası uzun süredir de birlikte çalıştığımız için, markanın gidişatını da bildiğim için bu yaratım süreçlerine birlikte karar veriyoruz. Ceren'in ekibi var, bir prodüksiyon ekibi var. Bu konuda gayet başarılılar. Onlara da güvendiğim için bir görüntü yönetmeninin yardımıyla yönetmenliğini üstlendim. Yani işin yaratıcı tarafını üstlendim. Pek de korkmadım açıkçası. Profesyonel bir ekiple çalışacağımı bildiğim için. Birazcık onların sayesinde oldu. Ben daha çok fikirlerimi anlattım. Onlar uyguladılar. Sonunda da beraber masaya oturduk. Hep beraber karar verdik. Görüntü yönetmenimiz, yapımcımız, Ceren, işte ben. Harika. Sonuç olarak hayal gücümüzü kullanarak böyle bir şeyi ekip sayesinde yaptık diyelim. Yani devam eder mi benim yönetmenlik kariyerim hiç belli olmaz. Devam edeceğini düşünüyorum ben gördükten Bakalım. sonra. Her Evet. sezon Ceren belki birlikte böyle Evet. Şeyler kısa yapılabilir. filmler Aynen. çekersiniz. Israrım devam edecek bu konuda kesinlikle Oğuz'a. Harika. Ben ayrıca Oğuz ikinize model yani castla ilgili de süreci sormak istiyorum. Çünkü gerçekten çok farklı tiplerde modelleri görüyoruz ve aslında o koleksiyonun gücünü bence bu cast da üste taşımış. Orada seçim süreci nasıl gelişti? Ya Ceren'in öyle bir talebi oluyor zaten her defileden önce. Mutlaka farklı tipler yürüsün istiyorum diyor. Tabii ki casting kısmını ben üstleniyorum ama model farklılığı konusunda aşırı ısrarcı ve bu ısrarını bu arada takdir ediyorum. Çünkü moda global bir platform. Biz de globali Evet. daha iyi yakalayabilmek için tek tip modellerle koleksiyonumuzu sunmak istemiyoruz. Hele ki 2020 yılında artık modada kapsayıcılık çok ön plana çıkıyor. Ya da işte tek tip model görüntüsü insanları tatmin etmiyor. Hep daha fazlasını arıyorlar. Gerçek karakterler görmek istiyorlar sunumlarda. Dolayısıyla hani markanın bu beklentisini castingde karşılamaya çalışıyorum. Daha çok hani street cast yapmaya çalışıyorum. Arada bir hikayesi olan insanlar yürüyor. İşte saç yapıları farklı, bakışları farklı. Hani o klasik bize yıllardır modanın dayattığı tek tip kadını biz zaten reddediyoruz bir süredir. Evet. Ki bu artarak devam edecektir. diye Kesinlikle. Ben düşünüyorum. çok daha beğeniyorum mesela street cast gördüğümde. Değil mi? Daha bir de aslında gerçek. moda sadece kıyafetlerden ibaret bir olgu değil. Yani aslında bir dil.
seni anlatan bir dil. O yüzden bu farklılık aslında Ceren Ocak kadınının birçok farklı kadına hitap ettiğini de çok doğru anlatıyor. O yüzden o dili çok doğru kullanmış oluyoruz bu tip hareketlerle diye düşünüyorum. Peki Ceren, senin bundan sonraki işte bu zamana kadar gerçekten çok başarılı ve güçlü defilelerle, şovlarla karşımızda oldun. Aslında yurt dışında da bir noktada ilerlemeye başladı, bu algı gelişmeye başladı senin markan için. Bu sezon ilk defa dijital bir deneyim yaşıyorsun. Bundan sonraki hedeflerini böyle kısaca dinlemek istesem. Yani global olarak görebileceğimiz başka platformlar var mı? Şu an markan başka ülkelerde ulaşılabilir durumda mı? O taraftaki planlarından böyle kısaca bahsedebilir misin? Yani şöyle, hepimiz çeşitli planlar yaparken zaten böyle bir sürece girdik. Evet, Yani evet. her tasarımcının mutlaka global anlamda gelişmek, dünyanın birçok yerinde olmak gibi hedefleri vardır. Benim de var. Bunun için de çalışıyorum. Bu çalışmalarım devam ediyor. Bu sene bize sağlanan desteklerle birlikte aslında çok daha ulaşamayacağımız geniş kitlelere ulaştık. Ve satış kapasitemizi de arttırdık. Değişik noktalardayız. O yüzden aslında umutsuz bir dönemden çıkıp şu anda daha umutlu bakıyorum. Yani dijital olması çok fazla insana ulaşabileceğimiz, hiç düşünemediğimiz kesimlere ulaşabilmemizi sağlıyor. O yüzden devam ediyor tabii ki, hiçbir zaman bitmiyor. Bunun üzerine çalışmalar yapıyorum, görüştüğüm yerler de var. Harika. Bakalım bundan sonraki süreci hiçbirimiz bilemiyoruz açıkçası, çok net olarak. Süper. Önceki sezonlardan gelen başarıyı bu sezon dijitalle de bence taçlandırman çok güzel oldu. Bundan sonra umuyorum çok güzel noktalarda göreceğiz. Bizzat ben de bütün yabancı influencer arkadaşlarımdan markana çok büyük bir ilgi olduğunu bir kez daha söylemek istiyorum ve çok teşekkür ediyorum. Umuyorum bir sonraki sezonda artık her ne şekilde olursa olsun yine bir arada başarılı bir şekilde buluşmak dileğiyle. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. 2.30'daki Kit & Kin defilesiyle karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.